Brezilya bizim için önemli bir pazar. Bu pazar zorlu bir pazar. Bu sene yani Brezilya Kara Kuvvetleri'nin ağır makine tüfek ihalesini kazandık. Aldıkları ürüne olan gururlu bakışları değişti. Yeni stüdyomuzla birlikte zaman zaman konuklar alacağız. Sektörle ilgili detaylı konuşmalar yapacağız ve ilk konuğumuz Gencay Bey. Samsun Yurt Savunma ana şemsiyesi altında Canik dahil çok önemli markaları var. Biraz isterseniz sizle konuşmaya şöyle bir 2024'ü değerlendirelim. Ve yıla da çok hızlı başladınız. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, gelişmeler nedir? Sizlerden bunları öğrenelim. Öncelikle 2024 için yine ihracat başarınızı devam ettirdiniz. Türkiye'de ilk ondasınız. Türkiye'nin de artan bir ihracat başarısı var. Nasıl geçti 2024? Bir kısaca sizden onu alalım. Başlayalım sohbetimize. Çok teşekkürler. Bu arada hayırlı olsun. Sağ olun. Çok Yeni teşekkürler. Stüdyonuz. Evet, 2024 sadece bizim için değil, aslında Türk savunma sanayi için. Sayın Savunma Sanayi Başkanımızın da belirttiği gibi rekorlarla dolu bir yıl oldu. Savunma sanayinin tüm alt kırılımlarında ciddi ihracat başarılarıyla tamamlandı. Biz de kendi alanımızda yani silah üretiminde ciddi başarılarla yılı bitirdik. Bir önceki yıla göre kıyasladığımızda Türkiye'den satışlarımız, imalattan satışlarımız %28 artışla 175 milyon dolar olarak tamamlandı ve bu rakamla baktığımızda toplam Türkiye'nin savunma sanayi ihracatçıları arasında her zaman olduğu gibi yine ilk 10'da yer almayı başardık ve bu da bize gurur verdi. Toplam Türkiye'den ihracatımıza baktığımızda ise 185 milyon dolar gibi bir rakam oldu ama bu sadece altını çizmek istiyorum. Türkiye'den yaptığımız olumlu satışlar. Bunun haricinde bildiğiniz gibi hem ABD'deki satışlarımız hem de İngiltere üzerine yapmış olduğumuz satışlarımız var. Oradaki şirketlerimiz ve markalarımız üzerine yaptığımız satışlar var. Sizin hem İngiltere'de yatırımlarınız var, satışlarınız var. Bir de Amerika'da. Onlardan da böyle bir kısa bilgi alalım. Çünkü Samsun Yurt Savunma dediğimiz zaman Türkiye boyutu bu ama bir de İngiltere ve Amerika gibi çok önemli iki pazardan yaptığınız ihracat olsun, iç satış olsun çok ciddi pazarlar onlar sizin için. Evet, şimdi bildiğiniz gibi Samsun Yurt Savunma yani biz kısaca SYS diyelim. SYS bir grup şirketi ve bilinen en büyük markası Canik ama bunun haricinde de grup çatısı altında yer alan işte İngiltere orijinli AI System şirketimiz. Biliyorsunuz 60 yılı aşkın bir süredir faaliyetlerine devam ediyor. Yine 2020 senesinde kurmuş olduğumuz Robotics şirketimiz ve aynı zamanda buna ilave olarak Mekanik şirketimizde ve Canik Akademi'de faaliyetlerine bu çatı altında devam ediyor. Burada bizim Türkiye yaptığımız satışların dahil olmayan ama İngiltere'de örnek veriyorum AI Systems ele alacak olursak zaten çok uzun yıllara hasıl olan kontratları var. Vermiş olduğu sistemlerin bakım hizmetleri olsun, vermiş olduğu yeni sistemler olsun. Buna ilave olarak Canik USA'de yani Amerika'daki Canik şirketimizin de kendi üretim tesisleri biliyorsunuz bir faaliyete geçti ve buradan yaptığımız satışlarda yine Türkiye'deki satışlara dahil değil. Dolayısıyla biz bu yılın başından itibaren yapmış olduğumuz bültenlerde de hep bundan bahsediyoruz. Konsolide ciro kavramına geçiyoruz. Yani bu nedir? Bundan sonraki yayınlayacağımız bültenlerde rakamlar konsolide yani tüm grup şirketlerimiz ve sadece Türkiye'deki değil, Türkiye haricindeki kıtalardaki ve ülkelerdeki operasyonlarımızla beraber değerlendirilecek. Bu da aslında bizim savunma sanayi için yenilik diyebiliriz. Baktığımız zaman zaten savunma şirketlerimiz yurt dışına açılıyorlar. Ortaklıklar, satın almalar, işi büyütüyorlar. Herhalde sizin bu açtığınız yoldan diğer şirketlerimizle ilerleyecek ve böyle bir küresel bir bakış sunacak. O da Türk savunma sanayinin rakamlarını hem daha yukarı çekecek hem de farklı alanlarda var olmasını da belki de gösterecek. Kesinlikle bu olmazsa olmaz. Bir yerden sonra üretiminizle ve kapasitenizle tek başına pazarlar yaratmanız ve yeni pazarlara girmeniz bir yere kadar olası ama sonra yavaşlama eğilimine giriyor. Burada doğal müşteri yaratmak için şirket alımları son derece uygulanılabilir bir yöntem. Bizim savunma sanayi üzerimizde yeni olan bir kavram gibi gözükse de aslında farklı sektörlerde bu çok uzun yıllardır yapılan faaliyetler. Dolayısıyla bizim yaptığımız gibi geçtiğimiz aylarda yine güzel bir haber aldık. Baykar yine İtalya'da Piaggio'yu aldı. Evet, Piaggio'yu aldı ve köklü bir havacılık şirketinin bünyesine katarak hem onların müşteri portföyüne sahip olmuş oldu hem de hazır bir şekilde var olan endüstriyel kuruluşun tüm asetiyle beraber kendi bünyesine, kendi stratejileri doğrultusunda katmış oldu. Bunlar dediğimiz gibi Türkiye için yeni kavramlar, son birkaç yıldır konuştuğumuz kavramlar ama ben önümüzdeki dönemde artacağını da yani sadece ben değil bizim öngörümüz önümüzdeki dönemde artacağını düşünüyoruz. Bunların daha fazla artmasının sebebi de bir, Türkiye'deki savunma şirketlerinin globaldeki etkinliğin artması. Yani siz Türkiye'den bir XYZ ya da işte Canik olarak bir global savunma şirketiyle ortaklık ya da bir şekilde şirket ortaklığı satın almasını konuşmaya başladığınızda herkes size artık evet diyor ya da evet oturup konuşalım bir değerlendirelim diyor. Bu zaten ülkemizin genel olarak farklı bir boyuta geldiğinin en büyük kanıtı. Bir diğer şey demin söylediğim gibi işte pazar
cihazlar yaratmak için en kolay yöntemlerden bir tanesi. 2025'e de oldukça hızlı girdiniz. Arka arkaya fuarlara katılıyorsunuz. Neredeyse 2 haftada bir yerdesiniz. Dünyanın bir tarafındasınız. En son Abu Dhabi'de IDEX fuarında Birleşik Arap Emirlikleri merkezinde de çok önemli bir iyi niyet mektubu imzaladınız. Evet. Böyle bir nasıl başladı 2025? Bir de onu sizden öğrenelim. Şimdi tabii savunma sanayi söylediğimiz konular siz zaten çok iyi biliyorsunuz ve uzun soluklu bir maraton. Yani böyle bir anda hiçbir şey olmuyor. Evet, IDEX fuarı da bunun en büyük kanıtlarından bir tanesi. Bizim çok evvelden başlamış olduğumuz işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin stratejik konumundan dolayı başlamış olduğumuz projeler vardı. Ve artık bu projelerin olgunluk seviyesinin belli bir kıvama gelmesi ve en sonunda işte bu IDEX fuarında yapmış olduğumuz bir çeşit anlaşma diyelim. İşte iyi niyet mektubu imzalanmasıyla Birleşik Arap Emirlikleri orijinli önemli bir endüstriyel firmayla bir ortaklık yapıldı. Bu kapsamda zaten önümüzdeki günlerde daha fazla sizlere bilgi paylaşımı olacak ama çok ciddi ihracat hamlelerimizin de önü açılmış oldu. Bu sadece yine bu fuar kapsamına bakıldığında ben çok gurur verici başka haberler duydum. Birçok Türk savunma şirketi bunları yaptı. Eğer şöyle bir bakacak olursak diğer ülkelerin savunma şirketlerinin IDEX özelindeki aslında faaliyetlerine ciddi anlamda Türk savunma şirketlerinin bir dominasyonu söz konusuydu. Fuara kesinlikle imza attı. IDEX çok önemli bir fuar. Ondan da çok kısa bahsedelim. IDEX 2 yılda bir oluyor. Benim kendi kanıma göre dünyanın en iyi savunma fuarı diyebilirim. Çok iyi organize olmuş bir fuar. Konuşulan iş hacimleri oldukça büyük ve hemen hemen herkes için tatminkar konular ve hani görüşülen projeler çok iyi. Dolayısıyla bence dünyanın en iyi fuarı şu an için diyebilirim. Bizim oradaki faaliyetlerimiz Canik grup şirketleri özelinde burada ikiye ayırabiliriz. Bir, silah tedariği Canik ve EYA üzerinden, EYA sistem üzerinden işte ağır makine tüfekler ve orta kalibre toplar ağırlıklı olarak. Diğer aşaması ise, diğer faaliyetlerimiz ise silah sistemi entegrasyonu. Burada Unirobotics'in çatısı altında yapmış olduğumuz faaliyetler. Unirobotics burada tabii çok stratejik öneme sahip. Çünkü özellikle bu tip büyük işte ağır makine tüfekle başlayıp orta kalibre toplara doğru giden bir envanteriniz varsa, böyle büyük hacimli silahlara sahipseniz bunların platformların entegrasyonu için bir çözüm ortağına ihtiyacınız var. Bizim buradaki kendi asetimiz olan Unirobotics burada stratejik etkinliğini gösteriyor. Bu fuarda da zaten bunun meyvelerini yedik. Yani kim bize gelirse bir platform üreticisi olarak, belki görmüşsünüzdür, 15 tane farklı Türk platform üreticisi değil, altını çiziyorum, Türk platform üreticileri haricinde 15 farklı yabancı platformda bizim uzaktan komutalı silah sistemlerimiz, UKSS'lerimiz vardı ve yine bizim silahlarımızla. İşte Unirobotics'in varlığının stratejik önemi burada devreye giriyor. Hemen hemen dünyadaki tüm platform üreticileriyle sorun çözücü, çözüm ortağı olucu bir şekilde pozisyon alabiliyor. Tabii bir de üstüne bizim etkinliğimiz, yani silahı da tedarik edebilmemizle beraber bu gerçekten endüstride karşılık buluyor. Zaten imzalamış olduğumuz Memorandum of Understanding, yani iyi niyet mektubunun da oluşmasının en büyük sebebi Unirobotics'in etkinliğidir. Yani o kuleleri tasarlamak, mühendislik olarak hizmet vermek, yazılımı, alttaki o mekanik düzeneyi ve her şeyle size bir platform geldiği zaman siz, silah zaten sizin ana işiniz. Kuleyi de tasarlayıp her türlü şekilde efektif bir şekilde nasıl kullanılır bunu gerçekleştiriyorsunuz. Kesinlikle. Sektöre baktığında çok fazla bizim gibi bir örnek yok. Yani hem silah yapan, tasarlayan, yapan, mass production, yani kitlesel anlamda üretimini yapan, hem de bunun entegrasyon çözümünü manuel olabilir, robotik olabilir yapabilen aslında fazla bir ekosistem yok. Bir Amerika'da bir firma var. Türkiye'de ve dünyanın bu tarafında biz varız. Aslında bir de işte Avrupa'nın merkezinde 2 tane ülkenin, Fransa, Almanya ortaklı bir firma var. Başka yok. Dolayısıyla biz burada özel yapıda çok niş bir çözüm sunuyoruz. Hemen hemen herkes için olan bir çözüm sunuyoruz. Silah ve kuleyle beraber, yani kuleden kastımız UKSS aslında. Bu başlı başına bizim fark yarattığımız bir konu. Burada altını çizmek istiyorum. İhracatta biz zaten maksimum limitlere kendi alanımıza ulaşmış bir firmayız. Yani kapasitemizin tamamını geçen yıl sattık. Katma değeri arttırabilmek için sizin, biz ona kilogram başı ihracat rakamı diyoruz, daha katma değerli ürünlerimiz lazım. Mesela buna en güzel örnek Baykar'dır. Evet. Yine hani herkesin hani bildiği için söylemek istiyorum. Başka güzel örnekleri de var ama sindirmesi kolay. Kilogram başı ihracatta muhtemelen en yüksek katma değeri sağlayan Türk savunma şirketi. Çünkü niye? Yaptıkları ürünün yüksek teknoloji ürünü sattıkları zaman çok yüksek miktarda ülkeye katma değer sağlıyor. Aynı mantıkla bizim üretmiş olduğumuz uzaktan komutalı silah sistemleri de silahı hem ihraç etmemizi sağlıyor, hem de sağladığı birim katma değer çok daha yüksek olduğu için ihracat rakamlarımızda bize destek sağlıyor. Geçtiğimiz günlerde de bir test yaptınız. Hatta galiba bu test görüntülerini de ilk paylaşan biz olacağız verdiğiniz için. Trakon'u yine bir araç üzerine entegre ederek onların da atış testlerini gerçekleştirdiniz. Evet. Bu testler nasıl geçti? Hangi araca, hangi özelliklerle nasıl yaptınız? Biraz duymak isteriz sizden bunu. Onun öncesinde şunu söylemek istiyorum. Oraya gelmeden önce, şimdi buraya nasıl geldi? Şimdi anlatacağım, herkes tamam diyecek. Ama aslında biraz geri gitmek lazım. Hikaye nasıl başladı? Evet, 2020'ye gitmek lazım. 2020 yılında biz bunların olacağını gördüğümüz için Unirobotics'i teşkil ettik. Samsung Savunma SYS Grup
çatısı altında bunu teşkil ettik. Burada ve bir karar aldık yani. Bir yandan bu firma 2 yıl 3 yıl Ar-Ge yapması gerektiğini biliyorduk ve çok ciddi bütçelerin ayrılması ve zamana yayılması gerekiyordu. Çünkü şirketin bu asetleri kendi bünyesine getirmesi gerekiyordu. Peki bu asetlerden kastımız ne? Özellikle yazılım, robotik biliminde uzmanlaşmış mühendislerin geliştirmiş olduğu yazılımlar. Bunlar şu anki herkesin ağzında olan AI yani yapay zeka destekli yazılımlar olsa da bunları biz çok önceden hazırladık ve hepsini kendi şirketimizin aseti haline getirdik. Bugün Türkiye'nin belki de en iyi yazılım mühendisleri, robotik mühendislerini, kontrol mühendislerini biz 2020 yılında bünyemize katarak onların gözetiminde bu projelerin temelini oluşturacak yazılımların oluşmasını sağladık. Erken kalkan yol alıyor bu işlerde. Gören o pazarı. Kesinlikle ve bakın görmenizde değil. Siz bugün bir UKSS tasarlayabilirsiniz. Motorlarını herkes aynı yerden sipariş verebilirsiniz. Optik bileşenlerini sipariş verebilirsiniz. Ama onu asıl fark yaratacak hale getiren az sonra geleceğimiz konudaki yazılımıdır. Yani evet silah aynı olabilir. Kulenin kullanmış olduğu motorlar aynı olabilir. İçindeki optikler aynı olabilir. Ama yazılım farklılığı size sonuç almanızı sağlar. O yüzden biz 4 yıl boyunca her tür yani UKSS teknolojisine dair her şeyi in-house olarak yapıp bunları finanse ettik. Ve şu an geldiğimiz yerde çok hızlı bir şekilde kendi içimizde ufak revizeler yaparak edinmiş olduğumuz müşterilerimizden gelen taleplere istinaden revizeler yaparak mükemmele yakılıyoruz. Yine Counter UAS dünyanın sorunu yani eğer Türkçe'ye çevirecek olursak tanımlanamayan ya da işte kimliği belirsiz uçan nesnelere karşı önlemler. Ukrayna Savaşı'ndaki FPV dronların durumu yaptıkları zararlar. Evet. Birkaç $100 ama patlattığı bir tank $1.000.000. Kesinlikle. Araç verdiği zarar müthiş. Bunları daha önce de konuştuk. Evet. Şimdi bunların imhası için yani veya da etkisiz hale getirmesi için bütün dünya çok ciddi bir çaba harcıyor. Bu kanıksanamaz bir gerçek şu an. Bunlara işte soft kill dediğimiz yani jammingler yani sinyal karıştırıcılar yine sinyalizasyonla yapılan ya da elektronik muharebe ya da elektronik harpla yapılan karşı tedbirler soft kill çözümlere giriyor ve üstüne işte hard kill yani fiziki güç kullanarak etkisiz hale getiren önlemler giriyor. Biz daha çok bu olayın hard kill tarafındayız. Her zaman söylediğimiz gibi tek bir konseptin başlı başına her ortamda, her hava şartında, her koşulda çözüm olması aslında çok olası değil. Siz bütün parametreleri uygulayacaksınız konsepte ama en son çare olarak last resort olarak kullanmanız gereken tabii ki bir hard kill solution'ınızın fiziki yani etkisiz hale getirme çözümünüzün olması gerekiyor. Burada Unirobotics devreye giriyor. Mevcut radarlarla çok maliyet etkin radarlar bakın çok sofistike milyon dolarlık silahlardan bahsetmiyoruz. Bir FPV drone'u tespit edebilecek minimum gereksinimine sahip kalifiye olmuş radarlara çok hızlı bir şekilde biz entegre olup buradan almış olduğumuz tehditin gelme yönü, yükseklik ve mesafe bilgileriyle hızlı bir şekilde o hedefe sistemimiz dönüyor. Sahip olduğumuz gelişmiş optik yeteneklerle görsel temas sağlanıyor ve ondan sonraki geri kalan kısmı sahip olduğumuz yine yüksek teknoloji yazılımımızla atış kontrol sistemimizi hızlıca hesaplayıp son kullanıcıya sadece tuşa basmayı bırakıyor ve başarılı bir şekilde en ufak dronları dahi etkisiz hale getirebiliyoruz. Tabii burada bu çok zor bir şey. Yani düşünün FPV drone dediğimiz tip 1 dronelar. Küçücük bir şey. Evet yani herkesin her an çok hareketli, istediği numarayı yapabiliyor, yön değiştirebiliyor ve onu görmek, takip etmek bir de vurmak. Aynen. Ve bunun düşünün 20 santim maksimum bir yani 8 inçlik bir drone'un tip 1 ya da biraz daha büyük tip 2 drone'un işte 600 metrede 300 metrede kadar en son tespit edilip imhası. Çünkü yüksek hızlara çıktığı için bu drone'lar o artık o mesafeleri kat etmeleri birkaç saniye içerisinde gerçekleşiyor ve hedefe ulaşıyor. Dolayısıyla bu az önce söylediğim gibi son çare olan kısım mutlaka bir hard kill yani fiziki etkisiz hale getirecek bir yöntemle desteklenmesi gerekiyor ki bu noktada grup şirketlerimizden Unirobotics etkin rol oynuyor. Zaten biz de bunu basınla paylaşmış olduk. Bu testlerde belki ortaya çıkan ürünler sizin belki gelecek için ana satış noktalarınızdan biri olacak. Bugün karakolları da gemilerle ilgili çok güzel bir video yapmıştık sizlerle. Araçları, platformları her yeri korumak gerekiyor. Doğru. Ve sonuçta da hard kill diyorsunuz. İş dönüyor dolaşıyor. Tamam tabii yeni nesil teknolojiler var, lazerler şunlar bunlar ama en basit neyi kullanabilirsiniz ve maliyet etkin çözebilirsiniz. Dönüyor dolaşıyor iş buraya doğru geliyor. Çok güzel söylediniz. Maliyet etkin. Daha önceki programlarımızda da bundan bahsetmiştik. Çok pahalı bir asetin çok ucuz bir asetle imha edilmesi zaten sorunun en temel noktası. Yine çok pahalı bir asetin çok pahalı bir şekilde korunması ve o ucuz yani daha maliyet etkin bir çözümle size saldırana karşı çok pahalı bir karşılık vermeniz sürdürülebilir değil. Bunu zaten savaştaki harcanan bütçelerde görüyoruz. Şu an Ukrayna atılan füzeler, hava savunma füzeleri şunlar bunlar gerçekten milyar dolarlık seviyelere çıkartıyor. Kesinlikle. Bugün hemen burada bir parantez açalım. Mesela bugün Ukrayna'da en büyük sorunları işte cephe hattındaki FPV dronlar değil. Aslında cephe hattının gerisinde sarkan kendi kritik tesislerine karşı tehdit oluşturan daha büyük tip 3 ve tip 4 tipi dronlar ya da seyir füzeleri. Bunların aslında
havadaki hareketlilikleri bir FPV drone kadar agresif değil ve çok büyük dronlar. Çok uzak mesafelerden tespit edilebiliyorlar. Ama sorun şu, çok yüksek miktarda bir akın yapıyorlar. Yani yüzlercesi aynı anda hava sahasına giriyor ve sizin bunları imha etmeniz gerekiyor. Bu bir günlük ya da 2 günlük bir şey değil. Hemen hemen 2-3 günde bir böyle bir akın gerçekleşiyor ki bunu her seferinde karadan havaya attığınız milyon dolarlık füzelerle yaptığınızda bu kesinlikle sürdürülebilir değil. Şu an bunu bildiği için mesela Ukrayna %85 kamikaze dronları yine Türkiye'nin vermiş olduğu Canik'ten almış oldukları ağır makine tüfeklerle düşünün. Cruiser olarak yani arkasında bir personel bulundurarak aynı 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi hava hedeflerine vuruyorlar. Çünkü niye? Atmış oldukları bir 12.7 mm mermiyle hedefi imha etmeye çalışıyorlar. Ama düşünün kaç adet mermi atıyorlar ve %85 başarıya ulaşıyor. Geri kalan %15'ini %20'sini ise artık son çare olarak yine karadan havaya atılan manpatlar olsun ya da daha büyük sistemler olsun onlarla imha ediyorlar. İmha etmekte sorun yok ama sürdürülebilir olması için maliyetlerinin hala çok yüksek olduğunu düşünüp maliyetleri aşağı çekmeye çalışıyorlar. Ve bunun altını çiziyorum. Bunun her hava koşulunda yapılması lazım. Demin güzel bir şey söylediniz. Lazer sistemleri. Evet çok maliyet etkin gözüküyor. Hava koşulları harika olduğu zaman sis olmadığında, bulut olmadığında, havada yağmur olmadığında, yağış olmadığında çok güzel çalışıyor. Ama her zaman bu koşulları bulmanız olası değil. Lazerle işaretlemek, evet. Onu göremediğiniz zaman o işaretlemeyi yapamadığınız zaman. Dolayısıyla performans alamıyor. Çünkü bulutların üstünde uçuyor. Yağmur tabakası var. Yani bunun yağmur olduğu zaman ya da kar yağdığı zaman havada nemin fazla olduğu anlarda lazerden iyi performans alınamıyor. Dolayısıyla mutlaka konvansiyonel anlamda bir hard kill olması gerekiyor. İşte burada yine bizim üretmiş olduğumuz gelişmiş UKASS'ler radar sistemleriyle çok kolaylıkla entegre olup hedeflerine daha isabetli atış yaparak harcanan mühimmat sarfiyatını %90'lara varan ölçüde aşağı çekebiliyorlar. Bu da maliyetlerin %90 aşağı inmesini sağlıyor diyebiliriz. Bu da şu an hani aslında önümüzdeki dönemde daha çok göreceksiniz. Bizim bulunduğumuz projelerin artması anlamına geliyor. Şöyle bir basitçe değerlendirmek için sormak isterim. Bunların testlerini de yaptınız. Maliyet etkin olarak da bunları söylüyorsunuz. Bir UKSS kurulduğunu öngörelim. Ne kadar mesafeden, kaç fitten veya metreden gelen drone için ne kadar bir alanı kontrol edebiliyor? Böyle bir basit bir bilgi paylaşabilir misiniz? Tabii ki burada birkaç parametre var. Birincisi radar. Radarın bunu tespit etmesi lazım. Gelişmiş anti-drone radarları şu an gayet kifayetliler. Bizde kalifiye ettiğimiz birkaç radar sistemi var. Bunlar en basit, en maliyet etkin olanlardan bir tanesi örnek alacak. 6 kilometreden drone'u tespit edebiliyor. Ama hangi drone'u tespit ediyor? 6 kilometreden bir FPV drone'u tespit ediyor. Yani burada izleyicilerimiz belki biliyorlar, belki bilmiyorlar ama drone'ları kategorilere ayırsak kategori 4 tarzında bir drone'u ancak 6 kilometreden teslim edebiliyor. Büyük bir drone Büyük yani. Drone'lar. Evet. Bunları göre ya da bir uçan bir turboprop motorlu bir uçağı tespit edebiliyorlar. Ancak burada ikinci parametre nedir? Silahın menzili. Kullanmış olduğu yani bu UKSS'nin taşımış olduğu silahın menzili burada devreye giriyor. Eğer konumuz 12.7 ise burada 2 kilometrelik bir menzil söz konusu. Eğer silahımız 30 üzerinde burada 2 ila 3 kilometrelik bir menzil söz konusu. Daha çok biz 2 kilometre olarak bunu kabul ediyoruz. Dolayısıyla ta ki silahın menziline girinceye kadar bekliyor sistem. Bu arada tabii dediğim gibi belki jamming sistemler, işte elektronik harp sistemleri devreye giriyor. Bunları durdurmak için ama sürekli takipte kalıyor. Ta ki artık hard kill'ın kapsam alanına gireceği yani mesafesine, menziline gireceği yere kadar bekliyor. Oradan sonra artık angajman başlıyor. Kademeli olarak angajman başlıyor. Şimdi FPV dronlar dediğim gibi tip 1, tip 2 diyeyim FPV dronların çok aktif olarak kullanıldı. Ama büyük dronlar büyük tane patlayıcı taşıyıp çok daha uzun mesafe uçup cephe hattının gerisindeki büyük şehirlere zarar verebiliyor demiştik. İşte buradaki öncelik özellikle mesela Ukrayna özelinde bakıldığımızda bu. Her iki tarafta kendi şehir ve şehirleri besleyen altyapıların stratejik öneme haiz sivil altyapıların yani elektrik santralleri olabilir, doğalgaz dağıtım istasyonları olabilir, barajları olabilir. Bu tip kritik tesislerin korunması. Birinci konu bu. Bunlar zaten direkt bizim şu an geliştirdiğimiz konseptle çözülmüş durumda. Daha yakına girdiğinizde ise artık bu artık muharebe alanının sorununa giriyor. Çünkü FPV dronların uçuş mesafeleri de 20 dakika gibi bir süre sahip bataryaların ömründen dolayı o kadar. Dolayısıyla 20 dakikada kat edebileceği kadar mesafe gidebiliyor. Dolayısıyla bu cephe hattının yani sıcak çalışmanın olduğu cephe hattı için geçerli. Burası da önemli kesinlikle ama burada ise artık bir FPV drone'un 600 metrede genellikle gelişmiş radarlar tespit tip 1'den bahsediyorum ve hani 300 metreye 600'de traklayıp 300 gibi imhası, 300 metre 200 metre gibi imhası şu an için bizim konseptlerde konsept arasında kabul gören ve en çok akla yatan versiyon olarak değerlendirebilirsiniz. Sizin İngiltere'de sahip olduğunuz şirketin 30x113 Venom. Bunların da test görüntülerini yayınladınız. 30 milimetreye ben biraz dönmek istiyorum. 30x113'te. Evet. Şimdi Ukrayna Savaşı'nda çeşitli platformlara üzerine konulan, farklı çapta mühimmat kullanan sistemler var. Ve giderek böyle bir 30'a doğru dönüşüm var. Nasıl son konseptler? En son bu soruyu ben size geçen sene sormuştum ama gelişmeler o kadar hızlı ki bu arada bir
değişiklik var mı? Nereye doğru gidiyor? Çünkü siz de bu alana doğru odaklanıyorsunuz. Dediğiniz gibi dronlara karşı konulan sistemler veya deniz platformlarına İDA'lar örneğin insansız deniz araçlarının saldırıları gündemde ki Ukrayna çok başarılı sistemler, farklı bakışlar ortaya koydu. Böyle bir genel olarak 30x113'ü biraz değerlendirebilir miyiz? Ne durumdasınız? Nasıl görüyorsunuz bu pazarı? 30-113 işte daha önce konuşmalarımızda da biz geleceğin yani platform standart silahı olacağını zaten öngörüyorduk ve işte en son görüşmemizden beri çok hızlı geçti. Bir yıl geçti. Şu an bunun meyvelerini almaya başladık. Tüm dünyada gerek fuarlarda olsun, konsept geliştiricilerde olsun, gerekse modern orduların envanterinde olsun çok hızlı bir 30-113'e geçiş söz konusu. Dünyada biliyorsunuz 3 üretici var. İşte Amerikan üretici, Fransız üretici ve biz. Bu arada ben altını çizmek istiyorum burada. Bizim 30-113 topumuz Venom ve Aden topları sadece İngiltere'de üretmiyoruz. Aynı zamanda Türkiye'de de üretiyoruz. Dolayısıyla müşterilerimize geniş bir tedarik rahatlığı sunuyoruz onlara. 30-113 işte mevcut uzun yıllardır kabul görmüş olan platform silahı olarak 12.7'lerin ya da 40 milimetrelerin ikisinin birleşimi olarak ortaya çıkıyor. Sahip olduğu düşük geri tepme, ayarlanabilir atım hızı ve modülerite bu silahın neredeyse tüm platformlara entegre edilmesini sağlıyor. Bir yıl içerisinde bizim gerek almış olduğumuz siparişlerin yoğunluğu, gerekse bizim haricimizde rakiplerimizin almış olduğu siparişlerin yoğunluğu çok ciddi bir artış söz konusu oldu. Buna tabii ilave olarak alt tedarikçilerin de pozisyon alması söz konusu. Buradaki en önemli alt tedarikçi burada mühimmat üreticileri. Tüm dünya genelinde 30 mühimmata doğru orta kalibrede çok ciddi yatırımlar ve kaymalar söz konusu. Buna Türkiye dahil. Yani bugün dünyadaki büyük orta kalibre mühimmat üreticileri Avrupa orijinli olsun, Amerika orijinli olsun, Brezilya orijinli olsun, Türkiye orijinli olsun. Bu kalibreye ciddi yatırımlar yapıyorlar ve hepsiyle biz görüşüyoruz. Hepsini gerek motive etme anlamında gerek endüstriyel anlamda destekleme konusunda onlara destekler sağlıyoruz. Çünkü mühimmatın artmasıyla beraber, mühimmat çeşitliliğinin artmasıyla beraber ya da mühimmat tedarikinin yapıldığı ülkelerin sayısının artmasıyla beraber bu süreç eksponansiyel olarak artarak ilerleyecek gibi duruyor. Şu an en azından bizim gözlemlerimiz bu şekilde. Bizim de hem Türkiye'deki son kullanıcılara teslimatlarımız yakında başlıyor. Hem de yurt dışındaki teslimatlarımız bu şekilde hız kazanacak. Dolayısıyla mühimmatta olan ilginin de artmasını görmek bizim teslimatlarımızla aslında paralel bile değil. Mühimmatçılar çok daha hızlı bir şekilde pozisyon alıp mevcut olan talebi karşılamak için pozisyon alıyorlar ki bu önümüzdeki yıllarda daha da çok artacak gibi duruyor. İhracatta da bunun rakamlara yansımasını bu yıldan itibaren daha ciddi olarak göreceğiz. Benim son sorum malum işte Trump'ın başa gelmesiyle birlikte Avrupa'nın biraz daha kendi kabuğuna çekilmesi, kendi yatırımlarını kendi ürünleriyle karşılaması. Bir taraftan da Amerika askeri yardımı Ukrayna'ya kesti ama Avrupa devam ediyor. Bir yandan da eldekiler oraya gidiyor, yeniler alınıyor gibi büyük bir sirkülasyon var. Merak ettim, SYS olarak bu Avrupa pazarındaki gelişimi nasıl görüyorsunuz? Bunlar sizin ihracat rakamlarınıza nasıl olumlu anlamda bir etki edecek? Ve neleri görüyorsunuz önümüzdeki pazarlar olarak? Biraz bunu değerlendirmenizi istiyorum. Şimdi çok hızlı bir geçiş olmak üzere bu ara. Tabii daha her şey belirsiz. Politikacılar konuşur ama sonuçta bir şekilde kararlar ülke stratejilere uygun bir şekilde muhakkak verilecektir. O yüzden şu anki birazcık böyle belirsiz durum havası çok yakın bir zamanda belirli hale dönecektir. Yani o yüzden ben bunu çok süreceğini zannetmiyorum. Bizim açımızdan bakıldığında sizin söylediğiniz şeye cevap verecek olursak Avrupa orijinli savunma harcamalarında zaten son 2 yıldır bir artış vardı. Bu seçimden sonra belki psikolojik belki de bir gereksinim olarak değerlendirebilirler. Çok ciddi rakamlar açıkladılar. Ve biz de Türkiye olarak zaten sadece Samsun'un savunma özelliği değil, Türkiye olarak bizim bu söz konusu ciddi bütçeleri açıklayan tüm ülkeler bizim dost ve müttefik ülkelerimiz. Dolayısıyla biz de hepsine güvenilir tedarikçi olarak rolümüzü en iyi şekilde oynayacağımızdan eminim. Samsun Savunma yani SYS grup şirketlerine baktığımızda ise biz zaten buna hem kapasite olarak hem ürün gamımızın nişliği konusunda zaten çok uzun zamandır hazırız. Benim burada gördüğüm en büyük şey deminden beri bahsettiğimiz orta kalibre toplara yoğun bir yönelim olacak. Yani şunun emareleri hemen başladı ve bununla beraber entegrasyon çözümleri. Çünkü mutlaka bu sistemleri kendi ülkelerin platformları olsun ya da belki Türkiye'den tedarik edecekleri platformlar olsun entegre etmek isteyecekler. Bunlarda da çözümümüz yine hazır. Deminden beri söylediğimiz Unirobotics'te burada çözüm sunmayı hedefliyoruz. Zaten şu an birçok pozisyon aldığımız ve şu an açıklayamadığımız ama önemli gördüğümüz önümüzdeki dönemlerde sizlerle paylaşacağımız ortaklıklarımız söz konusu. Bunların hepsinde ağırlıklı olarak orta kalibre ve buna bağlı olarak da yine uzaktan komutalı sistemler, insanlı ve insan sistemler yer alıyor. Orta kalibre toplara bir geçiş ve ilgi olduğu anlamında bilgi vermem gerekirse önümüzdeki aylarda özellikle İDEF fuarı öncesinde çok ciddi miktarda Avrupa'nın menşeli bizim demo faaliyetlerimiz olacak. Son kullanıcıların bizden talep ettiği yani İşte, atış testi mi yapıyorsunuz? Aynen. Biz bunun demo faaliyetten kastımız bizim uzaktan komutalı silah sistemimiz
yani Trakon 30'la beraber Venom LR 30 yönücü orta kalibre topumuz birlikte platformla beraber gönderiyoruz ve o Avrupa'daki son kullanıcıların satın almadan önceki son artık atışlı faaliyetlerine dahil olmalarını sağlıyoruz. Bütçelerin büyük bölümünün büyük kalibre silahları olacağından eminim. Yani burada orta kalibre üstü silahları olacağına eminim. Burada o yüzden hani bizim savunma sanayimizdeki bu tip ürün üretenlerin çok ciddi satışlar yapacağını değerlendiriyoruz ve platform ürünlerine karşı insanlı ve insansız, deniz olsun kara olsun fark etmez, bunlara karşı ciddi yönelimler olacak ve bunların karşı tedbirlerine karşı ciddi eğilimler olacağını düşünüyoruz. O yüzden biz şu an pozisyonumuzu aldık. Gerek kapasiteler olarak gerek ürünlerimizin kalifikasyon testi zaten tamamlanmış durumda. Biz hazırız. Çok ciddi faaliyetler olacak. Özellikle Nisan sonundan başlıyor ve Temmuz ayına kadar devam ediyor ve Mayıs ayı çok yoğun geçecek. Litvanya'da, Macaristan'da, Polonya'da ciddi atışlarımız olacak. Yine son kullanıcının beğenisine sunulacak. Devam ettiğimizde ise Temmuz ayına geldiğimizde İngiltere'de Close Combat Symposium kapsamında o faaliyetin tarihinde ilk defa 30 mm top atışı icat edilecek. Bu da aslında bizim için yine önemli bir faaliyet. Yani bizim demin sizin sorunuza istinaden söylüyorum. Avrupa'da artan bütçelere paralel olarak son kullanıcılardan çok yoğun miktarda bize gelen atışlı faaliyet icra etmemiz hususundaki taleplerini bize karşılamak amacıyla bu planlamaları yaptık. Burada ülkemizin sahip olduğu diğer savunma sanayi şirketlerinin altyapılarından da yararlanıyoruz. Bunları da önümüzdeki zamanda daha çok göreceksiniz. Yani Nisan-Mayıs aylarında daha fazla buradan biz sizlere bültenler paylaşacağız. Faaliyetlerimizden daha güzel görüntüler elde edeceğiz ve belki de hani burada görüntüler üzerinden de konuşabiliriz. Çünkü oldukça heyecan verici faaliyetler olacak gibi duruyor. Şimdi ben tabii Avrupa'dan biraz da uzaklara doğru gitmek istiyorum. Brezilya'ya bir M2 ihracatınız oldu. Brezilya özelinde aldığınız ihaleyi konuşalım. Bir de Güney Amerika çok önemli bir pazar sizler Kesinlikle. için. Biraz da orayla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Şimdi Brezilya bizim hafif silahta, tabancada özellikle olmazsa olmaz pazarlarımızdan bir tanesi. Şimdi Brezilya bizim için önemli bir pazar. Biraz öne sarmak istiyorum. Özellikle hafif silahın tabanca kısmında bizim önemli pazarlarımızdan bir tanesi. Dünyanın en büyük tabanca tüketicilerinden işte ilk 3'te yer almakta. Ama bunun haricinde de çok büyük bir kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri olan ve önemli teknolojik hamleleri bulunan bir ülke ve bizim müttefik ve dost ülkelerimiz arasında. Bizim buradaki faaliyetlerimiz son birkaç yıldır artarak devam ediyor. Özellikle savunma kanadında da 2 yıldır yoğun girişimlerde bulunuyoruz. Bu sene yani aslında geçtiğimiz sene 2024'te oluyor. Brezilya Kara Kuvvetleri'nin ağır makine tüfek 12.7x99 mm ağır makine tüfek ihalesini kazandık ve bu yıl içerisinde teslimatlarımız tamamlanacak. Hatta geçtiğimiz hafta bir delegasyon vardı. Brezilya delegasyonu. Tesisleri gezdiler. Çok mutlu oldular. Yani yüksek teknoloji, Türk savunma sanayinin en gelişmiş silah üreticisi fabrikayı görünce gerçekten aldıkları ürüne olan işte gururlu bakışları değişti yani öyle söyleyeyim. Bu da bizim için önemliydi. Bu pazar zorlu bir pazar. Çünkü çok fiyat orient bir pazar. İstediği ürünleri hem Amerika'dan tedarik edebiliyor, hem Avrupa'dan tedarik edebiliyor, hem kendi içinden tedarik edebiliyor. İşte çok iyi konumlanmış bir mühimmat çeşitliliğine sahip bir savunma endüstrisi var. Dolayısıyla farklı kalibre mühimmatların hepsi çok uzun yıllardır Brezilya'daki fabrikalar tarafından üretiliyor. Dolayısıyla hani illa bir iki kalibreye mühimmatı bir iki kalibre silah sıkışmıyorlar. Çok geniş yelpazede alımlar yapabiliyorlar. Bunlardan bir tanesi bizim için yine önemli olan 30 kalibresini çok uzun yıllardır üreten bir ülke. 30 çok iyi bir şekilde bilen, sindirmiş bir ülke. Tüm bu parametrelerin içerisinde biz başarılı bir ihaleyi sonuçlandırdık. İlk etapta 200 adet ağır makine tüfeği Brezilya Kara Kuvvetleri'nin envanterine vereceğiz. Ve ondan sonraki yıllarda da bu artan frekanslarla devam edecek. Şu anki planlamamız o şekilde. Bununla beraber aslında şu an zamanımız çok iyi bir zamandayız. Önümüzdeki haftalarda Nisan ayının ilk haftasında Güney Amerika'nın en büyük savunma fuarlarından LAAD var. LAAD fuarı var. Bir de bu fuarda tabii artık bu sefer gururla yani Brezilya ordusunun da envanterine girmiş olarak bulunacağız. İhraç etmiş bir üretici olarak oradasınız. Bulunacağız. O da bir gurur kaynağı oluyor. Onlar da zaten aynı şekilde bizi ziyarete geldiklerinde bunun altını çizdiler. Bunu lütfen öne çıkartın. Bu çok önemli bir şey bizim için. Biz kendi ülkemizde envanterlerine ne kadar millileştirmeye çalışsak da yüksek teknoloji ürünlerde kesinlikle nerede iyisi varsa onu alıyoruz. Şimdi yani bizimle iletişime geçtiler ve biz de dedik hani zaten fuardayız ve hani bununla ilgili tek iletişimi de hani gerçekleştireceğiz. Ama hani bu gururu orada yaşamak tabii bizim için ayrı bir keyif olacak. Aynı zamanda şunu da altını çiziyorum. Türk savunma sanayinde çok ciddi bir katılım yapıyor. Buradan hani savunma sanayini takip eden konuklarımız, izleyicilerinize de bilgi vermek isterim. Çok teşekkürler. Yoğun koşturuyorsunuz. Sizi Türkiye'de yakalamak bile zor. Bir sürü fuar var, satış kampanyalarınız var. Devam ediyorsunuz. Bize zaman ayırdınız. Çok teşekkürler. Biz de sizin
SYS ile ilgili bilgilerimizi sayenizde güncelledik. Yeni şeyler öğrendik. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bu arada tabii izleyicilerimize buradan bir bilgi verelim. Sorularını lütfen yorum olarak iletsinler bizlere ve biz de bu gelişmeler ışığı altında onların belki farklı düşünceleri olur. Farklı projeler, videolar gerçekleştirelim. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Bir sonraki artık videoda da burada tekrar görüşmek üzere diyelim. İnşallah. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.